Merhabalar, kanalımdan ve mutfağımdan hepinize sevgiler, selamlar. Bugün sizlere günlerce bayatlamayan, tazeliğini koruyan yumuşacık bir poğaça tarifi ile geldim. Gerçekten sizler de bu güzelliği yakalamak istiyorsanız videonun püf noktalı bölümlerini dikkatli bir şekilde takip edin. Hemen bu güzel poğaçamızın detaylarına geçelim. Yoğurma kabımızın içerisine bir paket yaş mayayı alarak ardından oda sıcaklığındaki sütü ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Ardından 4 yemek kaşığı şekeri de ilave ediyorum ve tekrar karıştırıyorum. Poğaçamızın püf noktalarından bir tanesi, şu anda elimi yakacak derecede sıcak su kullanıyorum. Kullanmış olduğum bardak ölçüm 200 milimlik. Sıcak suyu kesinlikle mayanın direkt üzerine dökmeyelim. Direkt sıcak suyu boşalttığımızda mayanın kuvveti kaçacaktır. Soğuk süt sıcak su ile birleşince sıvı malzemelerimiz ılık olacaktır. Kapağını kapatıyorum ve ilk mayalama işlemini bir 15 dakika bu şekilde yapıyorum. 15 dakika sonrası mayalandırma işlemi mükemmel sonuç vermiş. 2 adet yumurtanın beyazını kullanıyorum. Sarılarını poğaçalarımızın üzeri için ayırıyorum. 1 tatlı kaşığı tuzu da ilave ediyorum. Küçük 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Kullanmış olduğum bardak ölçüm 125 milim. 1 yemek kaşığı sirke ekleyerek 6 su bardağı olacak şekilde unumu eledim ve hazırladım. Sıvı malzemelerimi bu şekilde bir karıştırıyorum. Ardından unu kontrollü bir şekilde azar azar ilave ediyorum. Sizler de unun markasına ve kalitesine göre mutlaka ununuzu kontrollü bir şekilde ekleyiniz. Hamurumuzun kıvamı ele saran yumuşak bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Artan unum olursa yine aynı bardak ölçümünü ölçerek sizlere açıklama kısmında net ölçümü vereceğim. Başta da belirttiğim gibi 6 su bardağı un elediğimi söylemiştim. Birazcık daha un ilave ediyorum. Hamurum ağırlaştığı için artık kaşığımı çıkartıyorum ve elimle yoğurma aşamasına geçiyorum. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden her zaman olduğu gibi yorumlar kısmına herhangi bir emoji olabilir, çiçek olabilir. Tarifim hakkında da farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Poğaçamızdaki ikinci detay, yani püf noktamız, hamurumuzu gayet güzel yoğurma yapmamız gerekiyor. Pürüzsüz, elastik bir hamur elde edinceye kadar yoğurma işlemi yapıyoruz. Hamuru biraz toparlayınca bir paket kabartma tozunu da ilave ediyorum. Yine elimle şöyle bir yoğuruyorum. Oda sıcaklığında bulunan tereyağını hamura yediriyorum. Bu arada hamurun kıvamını fark ettiniz. Çok yumuşak. Şimdi bu tereyağını yedirdiğimiz zaman bu aşamada biliyorsunuz tereyağını özellikle koyuyoruz ki elimizdeki hamur parçaları da hamura geçecek ve böyle yapışkan bir hamurumuz olacak. Toplamda ne kadar un kullandınız derseniz 5 su bardağı un kullandım. Görmüş olduğunuz gibi elimde hiçbir hamur parçacığı kalmadı. Ele yapışmayan pürüzsüz elastik bir hamur elde ettim. Hamuru en az 1 saat kapağını kapatarak mayalandırmaya bırakıyorum. 1 saat sonrası hamurumuz gerçekten 2 katına kadar çıkmış. Maya kokusunu almak için elimle yoğurma işlemi yapıyorum. Bu hamurumdan 2 tepsi poğaça yapacağım için hamuru bu şekilde ikiye bölüyorum. Gerçekten hamurumuzun kıvamı mükemmel. Bir tepsiye 8 tane beze yerleştireceğim için hamurumu kesme kartıyla 8 eşit parçaya bölüyorum. Hepsini eşit olacak şekilde önce bir yuvarlıyorum. Hamurumuzdan 16 adet poğaça yapıyoruz. Bir tepside 8 adet beze kullanıyorum ki birbirine yapışmayan, şekli bozulmayan poğaçalar elde etmiş oluyorum. Hazırlamış olduğum ilk bezeyi alıyorum. Bezeyi önce elim ile tezgah arasında uzun şerit haline getiriyorum. Bütün bezelerde aynı işlemi yapacağım.
Bunu yapmamın sebebi poğaça şeklini vermek için bu uzun şerit hamurlarını 40, 45 hatta 50 cm olacak şekilde uzun şeritler haline getireceğim. Yine şekil verdiğim zaman da dinlendiği için yapmış olduğum yani hazırlamış olduğum poğaçaların şekli bozulmamış olacaktır. Dinlenen hamurumuzu yaklaşık 40, 45, 50 cm olacak şekilde göz kararı eşit bir şekilde şerit haline getirdim. Bu şekilde sarıyorum ve iki ucunu birleştiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi çok kolay. Yine aynı şekilde dinlenen hamurumu aldım. Elimle yuvarlıyorum. Özen gösteriyorum her tarafın eşit olmasına. Doluyorum ve iki ucunu birleştiriyorum. Bütün hamurlarımda aynı işlemi yapıyorum. Dilerseniz sizler sade, cevizli, peynirli, zeytinli iç harçları da koyarak da bu hamurumuzdan daha değişik poğaça tariflerini hazırlayabilirsiniz. Videomun bu kısmına kadar geldiyseniz eğer hangi ülkeden, hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmından da yazarsanız çok sevinirim. Önemli bir püf noktası var. Mutlaka poğaça hamurlarımızı yaklaşık 25 dakika tepsi mayasını mutlaka vermemiz gerekiyor. Üzerine streç ve bezle örterek en az 25 dakika dinlendirme yapıyorum. 25 dakikanın ardından görmüş olduğunuz gibi poğaçalarımız puf puf şimdiden kabarmış. Pişme aşamasında da yine bir tık daha kabaracaktır. Hazırlayacağınız pasta ve böreklerde, çöreklerde kullanmış olduğunuz yumurta sarısının kokusunu almak istemiyorsanız mutlaka çırpma işlemini çok iyi yapmanız gerekmektedir. Ben çırpma işlemini gayet düzgün bir şekilde yaptığım zaman kesinlikle yumurta kokusunu almıyorum. Bir detaya daha değinmek istiyorum. Mayası gelmiş kabarmış hamurlarımızın üzerine malzemelerimizi sürerken kesinlikle bastırmamamız gerekmektedir. Narin, hafif, yumuşak dokunuşlarla yumurta sarısını sürüyorum. Yumurta sarılarını sürerken fırınımı 180 derecede ısınması için açtım. Poğaçalarımızın üzerine çörek otu, susam, dilerseniz haşhaş ile süsleyebilirsiniz. Ben çörek otuyla susam kullandım. Önceden ısıtılmış 180 derece fırınımda 25 dakika poğaçaları çok fazla kurutmadan pişirme yapıyorum. Sizin fırın ısınıza göre pişirme süreniz değişebilir. Sizler de alt üst kızarana kadar poğaçaları kurutmadan pişirme sürenizi ayarlayabilirsiniz. Poğaçalarımız nar gibi kızardılar. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra servis edebilirsiniz. Tarifimde tuz ve şeker oranını değiştirmenizi kesinlikle önermiyorum. Çok lezzetli bir poğaça elde edeceksiniz. Ben poşetleyip dondurucuda saklıyorum ve daha sonra çıkartıp ısıttığımızda da tazesi gibi yine aynı yumuşacık poğaçalar elde ediyorum. Bu şekilde de siz de yapabilirsiniz. Şu güzelliğe bakar mısınız? Hemen bir tanesini sizler için bölerek iç yapısını da paylaşmak istiyorum ve sonrasında videomu neticelendiriyorum. Hem lezzetiyle hem de yumuşaklığıyla yiyenlerden çok beğeni alan bir tarifim. Poğaçayı böldüğümde de içinin çok güzel piştiğini görebilirsiniz. Çünkü mayalandırma süresi gayet yeterli. Çok güzel puf puf, kesinlikle hamur olmadan pişiyor. Tarifimle ilgili her şeyi yorumlar bölümünden bana sorabilirsiniz. Yine bir tarifimin daha sonuna gelmiş olduk. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hazırlayacak olanlara da şimdiden afiyetler olsun. Bu arada kanalıma ücretsiz abone olabilir. Bir sonraki videolarımdan da haberdar olmak için bildirim zil sesini de açarsanız sevinirim. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalınız.